Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi benim bütün ümidim gençliktedir. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Ve Speak Up olarak da bu kutlama içinde bir gencimizi konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Defne Şahin. Defne hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kısaca kendinden bahseder misin? İsmim Defne Şahin. Bir kolejde 9. sınıf öğrencisiyim. Bir kardeşim var. Voleybol oynamaktan, piyano çalmaktan, dans etmekten ve aslında oyunculukla uğraşmaktan keyif alıyorum. Çok güzel. İyi ki geldin aramıza ve bugün gerçekten bizim için çok değerli bir gün. Atatürk size emanet etti ve bütün ümidim gençliktedir diyor. Ve bu da aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Neden gençlere emanet etti? Senin için bu söz ne demek? Gençler bence gerçekten de hani ülkemizin geleceği ve geleceğimizi şekillendirecek kişiler. Ve bence Atatürk burada sorumluluktan kastettiği şey hani ülkemizin evet tabii ki geleceğini şekillendirmek, aynı zamanda üretmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı da bence devam ettirmekten bahsediyor. Ben de tabii ki günlük hayatımda buna özen gösteriyorum ve sorumluluk bilinciyle de hareket etmeye çalışıyorum. Tabii ki hepimizin ülkemize, topluma ve insanlara karşı bazı sorumlulukları var. En önemlisi de bunlara karşı duyarlı olmak ve sorumluluklarımızı olabildiğince yerine getirmeye çalışmak. Çok güzel. Gerçekten harika bir mesaj oldu bu. Yani böyle gençlerle zaten ülkemize çok daha iyi yerlere gelecek eminim. Peki biz aynı zamanda diyoruz ki Gençlik ve Spor Bayramı ve sen de bir sporcusun. Yıllardır da spor yapıyorsun. Neden sence gençler için spor yapmak önemli ve senin için spor ne anlama geliyor? Spor yapmak kişiyi gerçekten çok donanımlı hale getiren bir şey. Öncelikle disiplin ve motivasyon açısından gerçekten çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ki çok uzun yıllardır dediğiniz gibi spor yapıyorum. Bunun da kesinlikle benim disiplinimi ve motivasyonumu çok etkilediğini düşünüyorum. Aynı zamanda bence spor fiziksel bir aktivite olmaktan çok, az önce de dediğim gibi, zihinsel de bir aktivitedir. Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Sözü de bence bunu çok destekliyor. Bence spor kişiyi hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak da çok fazla geliştiren bir aktivite. Gerçekten öyle. Ama aynı zamanda gençlerde şöyle bir yanılgı olabiliyor ya da bir baskı da olabiliyor. Ders çalışırken derslerimiz çok yoğun, sınavlarımız var. Spora harcayacak zamanımız yok. Hele böyle takım sporları, antrenmanlar çok yoğun oluyor. Sen bunu nasıl yönetiyorsun? Çünkü aynı zamanda çok çalışkan ve başarılı bir öğrencisin ve spor hayatında da devam ediyorsun. Nasıl denge sağlıyorsun? Dersler bir kere hayatımızın evet tabii ki bir parçası ama hayatımızın her şeyi değil bence. Bizi belirleyen veya hani bizim başarı durumumuzu veya bence karakterimizi belirleyen şeyler derslerdeki başarımız veya çalışkanlığımız olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bunlarda hani başarılı olmak, çalışıyor olmak, bunlar da önemli şeyler. Fakat insanın kendini başka aktivitelerde, okul dışı aktivitelerde veya ders dışı aktivitelerde de geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Spor da bence bu noktada aslında benim için zor bir aktivite veya derslerden beni alıkoyan, beni zorlayan bir aktivite değil de daha ziyade kafamı dağıtmamı sağlayan ve hatta belki de bana bence dersler konusunda çok da destek olan bir şey. Bence dersler arasındaki o bunalmışlıktan bir tık uzaklaşmak yine de derslerdeki başarıyı da arttırdığı gibi kesinlikle bizi ruhsal olarak da bence iyileştiriyor. Evet, çok o kadar güzel söyledin ki hem karakterimizi oluşturuyor dedin. Gerçekten hele takım çalışması gibi oyunlarda oynayanlar gerçekten takımla beraber hareket etmesini öğreniyorlar ve iş hayatında da takım oyunu oynamış insanların farkı gözüküyor, biliyor musun? Gerçekten böyle çok başarılılar, böyle takımda iyi oynayanlar, çok başarılı öne çıkanlar, bir bakıyorsunuz çocukluğunda bir şekilde bir takım oyununda oynamışlar oluyor. Ve şimdi senin söylediğin sözlerden o kadar güzel bir mesajlar aldım ki iş hayatında aynı zamanda insanlar işte çok fazla işimiz var, spora ayıracak zamanımız yok diyor. Aslında iş hayatı da sadece bizi tanımlayan bir şey değil. Spor yine herkesin hayatında olması gereken bir şey. Bunun da altını senin sayende de çizmiş olalım. Peki sen aynı zamanda hem dansçı hem oyuncusun. Hani bu dans ve oyun nasıl aynı anda oluyor onu soracağım. Spiritua diye bir organizasyonun içindesin. Hatta bununla ilgili şovlarım var ve çok da güzel yapıyorsunuz. Ben de izledim, çok etkilendim. Gerçekten çok etkileyici bir aktivite, müzikal ne denmesi gerekiyorsa onu sen beni düzelt. Ama ben çok etkilendim izlediğimde. Biraz ondan bahseder misin? Orada neler yapıyorsun? O sana neler kattı? Spiritua nedir? Tabii ki. Spiritua aslında Shakespeare'in tiratlarının ve Shakespeare'in oyunlarının birleşiminin oluşturduğu bir müzikal aslında. Daha çok dansa dayanan bir müzikal. Spiritua'da biz sanırım 45 genç olarak, 45 genç ve çocuk karışık oynuyoruz. Orası bana gerçekten çok fazla şey kattı diyebilirim size. Hem dansı öğreniyoruz, hem beraber olmayı öğreniyoruz, hem tiyatroyla alakalı bir sürü şey öğreniyoruz. Yani gece gündüz birbirimize provalarda veya oyunlarda sürekli destek oluyoruz ve kesinlikle organizasyon diyebilirim. Gerçekten öyle. Bir de siz tek vücut halinde tabii dans etmek bambaşka bir tecrübe olsa gerek. Umarım böyle de aktiviteler, böyle müzikaller çok daha fazla olur. Biz de izlemekten çok keyif alıyoruz büyükler olarak.
Peki biraz büyükler kısmına gelelim. Genelde biz çünkü izleyenler biraz daha yetişkinler oluyor. Ama gençler olarak da sizin hep bir istekleriniz var bizden. Belki annene babana söylüyorsun ya da söyleyemiyorsun ama genel olarak sence büyükler gençlerin önünü açmak için, onlara destek olmak için ne yapmaları lazım? Nasıl davranmaları lazım? Bence öncelikle gençleri dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Özellikle de hani kendi karakterimiz ve geleceğimiz açısından bahsetmem gerekirse bize en uygun olanı bence biz biliyoruz. Yetişkinlerin gençleri dinlemek ve onları gerçekten anlamaya çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Yönlendirme bir noktaya kadar evet, hani karakterini bulma veya ne istediğini bulma gibi konularda yönlendirme işe yarayabiliyor. Ama bir noktadan sonra o artık bizim hayalimiz veya bizim geleceğimiz olmaktan çıkıp yetişkinlerin kontrolü altına giriyor bence. O yüzden en önemlisi gerçekten dinlemek ve anlayıp ona göre yolunu çizmesine yardım etmek. Çok güzel. İletişimdeki en önemli şeyi söyledin zaten. Biz birbirimizi yaşıttan farksız, yani bağımsız, birbirimizi dinlemeden anlaşmamız mümkün değil. O yüzden iyi ki bunun altını çizdin. Umarım herkes gençleri dinler ve biz çok daha iyi yerlere geliriz. Son bir sorum var sana. Şimdi geçmişe dönsen ve ilkokula başlayan Defne ile konuşma imkanın olsa, ona ne tavsiye ederdin? Ona kesinlikle hayallerinin peşini bırakmaması gerektiğini ve onlara sımsıkı tutunması gerektiğini söylerdim. Benim küçüklükten beri mesela oyunculuk bir hayalimdi. Ben bunu çok uzun bir süre aslında aileme söyleyememiştim. İzin vermezler, buna benim vakit harcamamı istemezler diye düşünmüştüm. Fakat bir ara bir cesaret alıp onlara söylemeye karar verdim. Ve söyledikten sonra aslında beni ne kadar desteklediklerini fark ettim. Hani bu konuda gerçekten bana çok destek olmaya çalıştılar. Sonra araya tabii ki işte ortaokul, sınav senesi gibi şeyler de girdi. O arada ben bu hayalimi tabii ki unutmadım ama bir süre ertelemek zorunda kaldım. Sonra da bir arkadaşım sayesinde böyle bir tiyatro topluluğuna girdim ve aslında bunun da bence en büyük sebebi hayallerimi bırakmamış ve gerçekten bunlardan vazgeçmemiş, bunları dile getirebilmiş olmamdı bence. Bir tavsiye daha vermek isterdim. O da kendi karakterinden asla vazgeçme derdim. Bence karakter gelişimi yolunda hepimiz tabii ki farklı farklı karakterlere bürünebiliyoruz ve farklı farklı karakterleri deneyebiliyoruz. Fakat sonunda hepimizin gerçekten kendine ait bir karakteri oluşuyor ve bence bunu kaybetmemek en önemlisi. Çünkü kendi hatalarımız, kendi yaptıklarımız aslında karakterimizi oluşturan şeyler ve bunları kaybettiğimizden aslında bence kendi benliğimizi ve kendimizi kaybetmiş oluyoruz. Bir de böyle bir tavsiye vermek çok isterdim kendime. Çok güzel iki tavsiye verdin. Öncelikle az önce işte daha çok gençler dinlensin istiyorum büyükler tarafından dedin ya. Ama aynı zamanda gençlerin de konuşması lazım. Gerçekten istediklerimizin peşinde gitmemiz lazım. Onu söyledin. Ve de dediğin hani kendi karakterimiz dediğin aslında özgünlüğümüzü korumaktan bahsettiğini anlıyorum. Ve biz burada hep yapay zeka, dijital dönüşüm, teknoloji konuşuyoruz. Ve asıl başarılı olanların özgünlüğünü koruyanlar olduğunu söylüyorlar. Onu koruyacak olanlar aslında gelecekte fark yaratacaklar. Herkese benzeyenler değil. O yüzden herkese benzemeye gerek yok. Yeter ki özgün kalabilelim ve kendimizi ifade edip konuşabilelim ve bu hayallerimizin peşinden gidebilelim. Umarım da senin yolculuğun böyle olur Defne. İyi ki geldin. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Burada gençler adına konuştuğum için çok mutluyum ve hepimizin bayramı kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün bir gencimizi konuk ettik. Defne Şahin'le çok içten bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.